Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Football Manager'da sizlere bir bug göstereceğim. Tabi bunu yapmanızı önermiyorum. Çünkü bunu yaparsanız oyundan aldığınız zevk azalır. Hatta biter %90 ihtimalle. Bazı arkadaşlar buna hile diyor ama ben bug diyorum. Şimdi yeni oyun diyelim arkadaşlar. Bu arada dışarıdayım, kulaklık yok. İnşallah sesim güzel geliyordur. Kariyer. Şimdi burada bazı arkadaşlar diyordu ki sadece bir tane lig seçin. Onun dışında çalışmaz. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Buradan istediğiniz ligi seçin. 5 lig de seçebilirsiniz. Şimdi mesela diyelim ki Almanya'dan Wolfsburg seçtim, tamam mı? Başlayalım bakalım. Şimdi burada yapmanız gerekenleri size göstereceğim. Siz de teker teker yaparsanız çalışır. Ama APK'larda çalışır mı onu bilmiyorum ben. Orijinalini oynuyorum. Zaten daha 26 çıkacak da ben 24'ü anlatıyorum yine. Ödüller önemli. Evet, şimdi menajer olarak başa geldik arkadaşlar. 26 milyonluk bir bütçe varmış. Şimdi bakın, buradan gelişim merkezine geliyorsunuz, tamam mı? Buradan bütün hepsini kiralığa ekleyeceksiniz. Şu kiralık olanları da ben geri çağıracağım. Daha hızlı teklif gelsin diye. Şimdi bakın, bunların hepsini kiralığa ekliyorsunuz. Şunu da geri çağıralım. Bunların hepsi geri geldiği zaman zaten kiralık teklif gelir. Bunu da geri çağıralım. Yani umarım gelir. 2 tane video çektim. İkisi de berbat oldu ya. O yüzden silip baştan çekiyorum. Bunlar da az kadroya terfi etmemizi söylüyormuş ama zaten çok da şey değil. Bug'ı yaptıktan sonra sileceğim bu. Evet. Şimdi ben dostluk maçlarını da iptal edeceğim. Bir saniye, şu an ufak bir ses çıkmış olabilir. Telefonu 2 elim aldım. Şimdi devam diyelim. Sonraki diyelim, devam diyelim. Dışarıdayım. Kuşlar lütfen susar mısınız? Sonraki. Şimdi simit için kiralama teklifi geldi. Burada bakın, kiralığı transfer yapıyorsunuz, tamam mı? Bunu da istediğiniz rakama çekin. Ben bilerek sizin için sona kadar dayayacağım. Ki bir iki tane de oyuncu gelirse şey yapalım. Size mesela örnek vereyim, Haaland alayım, Mbappe alayım. Onları da göstereyim. Zaten onları biliyorsunuzdur da. Onda bir püf noktası var. $312 milyona geldi arkadaşlar. Bakın şimdi kapat diyorsunuz. Yanıtla diyorsunuz. Kapat diyorsunuz. İkinci kapatmada oyunu kaydet deyip şu ortadaki, bakın. Şu mavi yanıp sönen kısma kaydedeceksiniz, tamam mı? Kaydettiniz. Yanıtladayken bir kez aşağı alıyorsunuz oyunu. Oyuna girip tekrar aşağı alıp oyunu kapatıyorsunuz. Tekrar oyuna girdiğiniz zaman hileniz zaten aktif olacak. Sizin deyiminizde hile. Aktifleşecek. Hemen göstereyim. Burada da bir kilit nokta var. Burayı da dikkatli dinlemenizi öneririm. Şimdi kayıtlı oyunu aç diyeceksiniz. Otomatiğe basmayacaksınız. Yükle diyeceksiniz. Bakın şu en alttaki yedek. Normalde oyunu kaydettiğimiz zaman yedek olması gerekiyor. Şu en alttaki yedek her zaman tarih olarak geridedir. Sizde de öyle olması gerekiyor. Bu yedeği yükleyeceksiniz ilk önce. Sonra buradan oyundan çık yapacaksınız. Sonra tekrar oyundan kayıtlı oyun aç dediğiniz zaman bakın, açtığımız yedek birden otomatik oldu. Bu 25 Temmuz yedek oldu. Gördünüz mü? Burayı yükle diyeceksiniz. Rüzgar var, inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Simiç'e geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi 312 milyona Simiç'i verdik. Şu an bütçesini de arttırayım da. Bakın, 2 tane oyuncuya daha kiralama teklifi gelmiş, tamam mı? Aynı şekilde bunları da 312 milyona çekelim. Şu an biraz rüzgar var, inşallah şeyde bir sıkıntı yoktur ya, seste, çünkü kulaklığım da yok, dışarıdayım.
Şunu da sona doğru çekelim. Şimdi iki oyuncuya da farklı farklı yapacağız. O yüzden bir tık uzun olabilir. Siz mesela bunu 200'de de durdurabilirsiniz. 50'de de durdurabilirsiniz. Kendi ihtiyacınıza göre. Hani mesela şöyle söyleyeyim size. Dur ben o sıra yapayım. Bir kere kapat dediniz. Yan atla dediniz. Kapat dediniz. Oyunu kaydet dediğiniz zaman şu kılavuzu silin. Kılavuzu sildiniz. Bu 3 yer boş. Şu ikinci yere kaydedeceksiniz. Sonra yan atla deyip aşağı alacaksınız. Oyuna gireceksiniz. Tekrar aşağı alıp oyunu kapatacaksınız. Şimdi mesela en alt liglerden takım alıp üst liglere çıkartmak isteyenler oluyor. Onu mesela nasıl yaparsınız? Bir tane oyuncu örnek veriyorum. 20 milyona bu şekil satarsınız. Sonra oradan istediğiniz oyuncuyu alırsınız. Onu yapmak istemiyorsanız da bir iki sezon Manchester City alın. Şey yapın. Zengin hayırseveri açmaya çalışın. Zengin hayırseveri açtığınız zaman zaten alt ligden üst lige çıkartmak için verilen para daha fazla oluyor. O yüzden daha rahat oynarsınız. Wolfsburg'a girdiniz arkadaşlar. Bakın şu en alttaki yedek yine 23 Temmuz'da. Yükle diyeceksiniz. Oyundan çık diyeceksiniz. Kayıtlı oyun aç deyip Wolfsburg'a bastığınız zaman 26 Temmuz yedek olmuş oluyor. Buraya bastığınız zaman İbrahimovic 312 milyona hayırlı olsun diyoruz. Aynı şekilde bunu Östergaard için de yapalım. Ama mesela tek seferde 3'ten fazla yapmayın çünkü para artık birikmiyor. 950'den sonra birikmiyordu yanlış değilsem. Ben çünkü 4-5 taneyi sattım baktım birikmedi. Hani en kötü maaş bütçesini ayarlayın. Hiç editörle falan uğraşmanıza gerek yok. Çünkü editör oyunu bozuyor. Oyunu bozuyor dediğim şey yapmayın. Uğraşmayın editörle. Ne gerek var arkadaşlar? Bakın buradan maaş bütçesini ayarlayın. Oradan zaten ne güzel bir şekilde oynuyorsunuz. Ama dediğim gibi tekrardan yapmanızı önermiyorum. Kapat dedik. Yanıtla dedik. Kapat dedik. Oyunu kaydet dediğimiz zaman şu kılavuzu siliyoruz. İkinci sıradakine kaydediyoruz. Yanıtladayken oyunu aşağı alıyoruz. Oyuna tekrar girip aşağı alıp oyunu kapattığımızda bug'ımız olmuş oluyor. Oyuncu transfer hayırlı olsun diyoruz. Kayıtlı oyun aç diyorsunuz. Wolfsburg diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın yine 23 Temmuz yedek. Yükle diyorsunuz. Oyundan çık deyip kayıtlı oyun aç diyorsunuz. Yükle dediğiniz zaman 26 Temmuz yedek olmuş oluyor. İşte bu böyle bir bug arkadaşlar. Hile değil. Mesela bakın gördüğünüz gibi 312 milyon. Devam diyelim. Bakın 312 milyona gitti. Hensel için bakın kiralama teklifi gelmiş. O zamansa mali durumdan şu 312'yi de direkt kaynaklara vereceğiz. Şimdi hemen bunu da yapalım. Sonra da zaten size istediğiniz oyuncuyu alma olayını göstereceğim. Onu zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Benim aslında göstermeme gerek yok ama yine göstereyim. Ne olur ne olmaz. Bu oyuncuyu da son kez tekrarlayayım ki iyice aklınıza kazınsın, yaparsınız belki. Dediğim gibi hani APK'larda oluyor mu onu bilmiyorum. Ben orijinal oyundan oynuyorum. Orijinal oyunda böyle yapılıyor. iOS için söylüyorum tabii ki. Hani Android'de nasıl olur bilmiyorum. Hiç denemedim. Şöyle 312'ye çektik. Kapat dedik. Yanıtta dedik. Kapat dedik. Oyunu kaydet diyoruz. Şu kılavuzu siliyoruz. Ve ortaya kaydediyoruz. Sonra tekrar yanıttaya gelip oyunu bir kere aşağı alıyoruz. Oyuna girip tekrar aşağı alıp oyunu kapatıyoruz ve bug işe yarıyor. Şimdi burayı da verelim. Kayıtlı oyun aç. Wolfsburg. Yedek yine 23 Temmuz. Oyundan çık. Kayıtlı oyun aç. Tekrardan bakın yedek 27 Temmuz oldu. Girdiğiniz zaman oyuncu gidiyor. Bakın 312'ye gitti. 312'ye gitti. Şuradan oyuncu aramaya geldiğiniz zaman bakın bütçemizi görüyorsunuz 624 milyon. Şu 624'ün mesela bu kadarını çekelim, tamam mı? Bunu reddedeceğim bilerek. Tamam, bu da oldu.
Erman teklifi reddet. Şimdi bakın. Mali duruma geldiniz. Şurayı 1.2 yaptınız, tamam mı? Bakın şimdi size Haaland'ı, Mbappe'yi ve benzeri kişileri almayı göstereceğim, tamam mı? Şimdi buradan kulüp bul diyorsunuz. Örnek veriyorum, ben diyelim ki Haaland almak istiyorum. Haaland gelir mi onu bile bilmiyorum. Haaland çünkü biraz fazla istiyor da. Şart öner dedim. Şuradan 300 milyon dedim. Onaylandı, tamam mı? Ne dedi? Haaland şu anda transfer olmayı düşünmediğini belirtti. Buradan tatile çıkacaksınız. Tam bir hafta tatile çıkmanız gerekiyor. Dediğim gibi hani gelir mi bilmiyorum. Haaland çünkü sıkıntı gelmeyebilir. Haaland gelmemiş. Niye gelmemiş Haaland? Acaba fazla mı para istedi? Tamam, o zaman biz de Bellingham alalım. İspanya, Real Madrid, Bellingham teklif yap. 300 anlaşırız seninle de %50'ye. Aynen. Ben bunlar hep kiralık teklifi kabul etmiş bu. Şu anda transfer olmayı belirtmedi. Tekrar tatil diyelim. Gelecek hafta diyelim. Bellingham geldi. Aşağıda gördüm. Bakın. Gördünüz mü? Bellingham Wolfsburg'da. Haaland gelmiyor. Bir iki kere aldım. Ama nasıl aldım onu bilmiyorum. Galiba bütçem 600 milyondu. Öyleyken almıştım. Bakın. Bellingham geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan hani Mbappe'yi de alabilirsiniz. Haaland'ı da birazdan ben ayrı bir şekilde deneyeceğim. Onu da size başka bir videoda yaparım. Bu kadar olsun arkadaşlar videom. Şimdi burayı çektiğimiz zaman ne kadar oluyor? Bakın yine 900 milyona çıktı bütçemiz. Ama maksimum vereceğimiz maaş düştü bu sefer de. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.